Merhaba, Azerbaycan ve İran'ın savaşacağı bu savaş senaryosuna hoş geldiniz. İlk olarak sabahın erken saatlerinde Hazar Denizi'nin kuzey kıyısında gerginlik bir kıvılcım gibi alevlendi. İran güne tersinden uyanmıştı ve bir anda Azerbaycan topraklarının aslında tamamen İran'a ait olduğunu belirten açıklamada bulundu. Bu durum Azerbaycan'ı da öfkelendirdi ve o da tam aksi bir açıklama yaparak "Asıl İran toprakları biz Azerbaycan'a aittir. Topraklarınızda 40 milyon Azerbaycan yaşıyor. Bunu göz önüne al ve öyle konuş ey İran," dedi. Derken bu karşılıklı atışmalardan sonra kızgınlığına yenik düşen İran devleti ilk olarak Zengilan isimli bölgede askeri bir operasyon başlatarak sınır ihlali gerçekleştirdi. İran ordusu buradan bir kısım toprak alınca Azerbaycan ülkesinde acil savaş alarmı çalmaya başladı. Tüm Azerbaycan halkını acil olarak Bakü taraflarına gelmeye çağırıyoruz şeklinde anonslar yapıldı. Bunun üzerine Azerbaycanlılar acilen evlerini terk ederek Bakü'ye doğru gelmeye başladılar. İran ise Zengilan bölgesini bu arada ele geçirmeyi başardı. Fakat bu arada Azerbaycan'ın ilk hamlesi de gelmek üzereydi. Azerbaycan bir taktik planın parçası olarak İran güçlerinin karşısına küçük bir kısım asker çıkarttı ve Zengilan'da karşılıklı çatışmalar başladı. Fakat daha büyük bir ordu daha hazırlamıştı ve onları da İran topraklarına girmek için kullanacaktı. Derken Erdebil eyaletine giren Azerbaycan birlikleri sınır hattından uzunlamasına bir kısım toprak alarak tampon bir bölge oluşturdu. Daha sonra buranın adını Azerbaycan'ın güvenli bölgesi olarak adlandırıldı. Bu arada Azerbaycan yönetimi Bakü'den yapılan bir ulusa seslenişte "Sınırlarımızdaki provokasyonlara karşı gerekli adımları atıyoruz. Halkımızın güvenliği her şeyin üstündedir," dedi. İran devleti ise "Öfkemizi diri tutuyoruz. Misliyle karşılık vereceğiz," şeklinde sert bir bildiri daha yayınladı. Bu arada savaş sahasında Azerbaycan sınır güçleri İran'ın kuzeybatısındaki bazı yerel milislerin sızma teşebbüsünü engellediklerini açıkladı. Böylece bu tampon bölgeye daha fazla takviye gerçekleştirmeye başlayan Azerbaycan ordusu çeşitli tanklar, ağır zırhlı birlikler ve roket atarlar gönderdi. Yani bu bölgeyi güçlendirmeye başlamıştı. İran'ın ise bir taktik planı daha vardı. Zengilan bölgesine daha fazla askeri güç göndermeye başlaması işleri değiştirmek üzereydi. İran çok geçmedi ki Azerbaycan'a ait Cebrail rayonuna doğru ilerleyiş gösteriyordu. Azerbaycan burada bulunan küçük ordusunu da çatışmalarda kaybetmişti. Bu yüzden İran bu tarafta rahattı ve ordusu Cebrail bölgesini de ele geçirmeyi başarmıştı. Azerbaycan bu arada bir plan yapmaya başladı. Savaşın odak noktasını bir anda Hazar Denizi'ne taşımaya karar verdi. Birkaç savaş gemisini İran kıyılarına gönderdi. Ardından seri bir şekilde füzeler ateşleyerek başkent Tahran'ı hedef alıyordu. İran'ın elinde yer alan İran yapımı modern bir hava savunma sistemleri olan Bavar 370'leri aktif hale getirse de birçok Azerbaycan füzesi Tahran'a düşerek şehre hasar vermeyi başardı. Bunun üzerine öfkeden deliye dönen İran devleti yaklaşık 10.000 kamikaze dronlarını Azerbaycan topraklarına toplu olarak gönderdi. Böylece Azerbaycan'da büyük bir bombardıman yaşanıyordu. Azerbaycan bu arada bu İran dronlarını engelleyecek ve düşürecek yeni bir yöntem geliştirdi. S-75 Dvina isimli hava savunma sistemleri bu İran kamikaze dronlarına karşı harekete geçti ve birçoğunu vurarak düşürüyordu. Bu olaylar yaşanırken İran, Hazar Denizi'ndeki Azerbaycan donanmasına karşı misilleme olarak kendi savaş gemilerini çıkarttı. Bunun üzerine biraz geri çekilen Azerbaycan gemileri İran donanmasına karşı cephe almaya çalışıyordu. Azerbaycan ise bu arada daha fazla gemi çıkartmaya başladı. Böylece Hazar Denizi'nde de bir gemi savaşı başlamıştı. İran, savaşın odak noktasını şu anlık Hazar Denizi'ne yoğunlaştırdı ve bu olay Azerbaycan'ın işine yarıyordu. Zengilan ve Cebrail'deki İran ordusuna karşı tampon bölge üzerinden daha fazla asker göndermeye başlaması işleri değiştiriyordu. Çatışmaların alevlenmesi ve daha sonra Azerbaycan ordusunun bu iki bölge üzerinden ilerlemeye başlaması sonucunda çok geçmedi ki Azerbaycan önce Cebrail bölgesini kurtardı ve daha sonra da sert askeri ataklar göstererek Zengilan'ı da ele geçirdi. Bu arada Türkiye, Azerbaycan'ın müstakil ortağı vurgusuyla diplomatik destek verdi. Türkiye'nin savaş taktiği vermesi ve bazı askeri danışmanların Azerbaycan'a gönderildiği iddiaları tüm dünyada yankılanıyordu. Rusya, bölgede güçlü çıkarları olduğunu belirterek her iki tarafla da teması sürdürdü. Moskova'dan gelen mesajlar barış çağrısı yapıyordu. Ekonomik cephede ise ilk darbeler ard arda geldi. Azerbaycan, İran'a ticari kısıtlamalar getirdiğini, sınır kapılarındaki mal geçişini ise durdurduğunu açıkladı. İran ise karşılık olarak iki ülke arasındaki enerji ve ithalat ihracat hattı
hatlarında ambargolar getirdi. Bu arada Azerbaycan'ın İran içerisinde yer alan Azerbaycan Türklerine yönelik gizli emir vermesi iddiaları da dolaşıyordu. Azerbaycan, İran'ın karışması için gereken her şeyi yapacaktı. Derken İran'ın Güney Azerbaycan bölgesinde şiddetli protestolar ve ayaklanmalar çıkmaya başladı. Bu olaylar sonrasında Azerbaycan devleti bu protestolara finansal destek vermeye başlayarak para gönderiyordu. Bu gönderilen paralar sayesinde İran'daki protestolar ve eylemler hiç durmuyordu. Bu yüzden iç meseleler ile uğraşmak zorunda kalan İran zor duruma girmeye başladı. Savaşın ikinci ayında Hazar Denizi'nin suları artık ticaret gemilerinin değil, savaş gemilerinin gölgesindeydi. Fakat İran savaşı buraya odakladığı için deniz konusunda daha başarılıydı. Birkaç gizli denizaltısını Azerbaycan kıyılarına getirmeyi başaran İran, Bakü'ye füze yağdırmaya başladı. Azerbaycan halkını Bakü'ye yığdığı için vatandaşlarının bir kısmını kaybetmeye başladı. Bu olaydan sonra daha güvenli bir yere aktarmaya başlayacak olan Azerbaycan yeni bir duyuru daha yayınladı ve şöyle dedi: "Sevgili Azerbaycanlılar, Bakü'den ayrılıp acilen Rusya sınırlarındaki topraklarımıza gitmenizi istiyoruz. Güvenliğiniz için Azerbaycan her şeyi yapmaya hazırdır" şeklinde duyuru yapıldı. Bunun üzerine Azerbaycan halkı Rus sınırlarına doğru akın etmeye başladılar. Ayrıca askeri sığınaklar da inşa etmeye başlayan Azerbaycan artık halkının can güvenliğini çok fazla arttırmıştı. Bu arada İran savaş gemileri burada yer alan bir Azerbaycan gemisini vurarak batırmayı başardı. Azerbaycan ise uçaklarını göndermeye başladı ve intikam için bir İran gemisini hava bombardımanıyla vurdu. Ardından Azerbaycan Astara rayonu üzerinden bir denizaltısını harekete geçirdi. Bu denizaltı çok gizli bir şekilde ilerleyip İran kıyılarına çok yaklaştı. Böylece Azerbaycan da bu denizaltı üzerinden 5 yeni füze atışı gerçekleştirdi. 3'ü İran tarafından vuruldu, ikisi ise Çalus ve Ramser isimli kıyı şehirlerine düştü. Böylece denizaltı misillemesini başarıyla gerçekleştirmişti Azerbaycan. Fakat çok geçmeyecekti ki İran radarları bu denizaltıyı fark etti ve radar kilidi attıktan sonra bu Azerbaycan'a ait denizaltı İran tarafından füzeyle vuruldu. İran bu arada Azerbaycan başkenti Bakü'yü ele geçirme planları yapıyordu. Türkiye bu sırada Azerbaycan'a şöyle bir açıklama yaptı: "Sevgili Azerbaycan, Bakü'yü denizden gelecek tehlikelere karşı korumamız gerekmektedir. Aksi takdirde İran'ın işgal etmesiyle sonuçlanabilir. Elimizde Bakü'yü koruyacak ve yaklaşan gemileri direkt olarak saptayacak malzemelerimiz bulunuyor. Size gönderiyoruz" dedi. Ardından bu savaş malzemeleri Türkiye tarafından Azerbaycan ülkesine hediye olarak gönderildi. Bu olay sonrası teşekkürlerini sunan Azerbaycan bu radar ve hava araçlarını Bakü çevresine yerleştirdi. Bu sırada İran'ın donanmaları Bakü'ye geldi ve bu gemilerin içinde çok sayıda İran askeri bulunuyordu. Derken Azerbaycan, Türkiye'nin verdiği askeri malzemeleri kullanarak bu gemilerin yerini saptamayı başardı. Fakat İran bunun da planını yapmıştı. Destek güç olarak savaş uçaklarını da bölgeye getirmişti. Bakü açıklarında uçmaya başlayan bu İran uçakları Azerbaycan'a göz açtırmıyordu. Bu uçaklar Kahir 313 adında hayalet özellikliydi ve radarlara yakalanmıyordu. İran, Bakü'yü hava bombardımanına tutmaya başladı. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri hayalet savaş uçağı konusunda Azerbaycan'a yardım etmek için devreye girdi. ABD, Azerbaycan'a 10 F-35 hayalet savaş uçağını 10 milyar dolar karşılığında sattı. Böylece bu uçakları teslim alan Azerbaycan hepsini İran topraklarına gönderdi. İran topraklarında bulunan bütün büyük şehirler Azerbaycan F-35'leri tarafından vuruluyordu. Fakat İran'da Bakü'yü ve diğer şehirleri bombalamaktaydı. Savaşın 3. ayında iki tarafta büyük kayıplar verdi. Azerbaycan, Erdebil eyaletinde tampon bölgeyi ele geçirdi ve geri çekilmemek üzere topraklarına kattığını duyurdu. İran ise Azerbaycan'ın Amerika'dan F-35 satın almasını savaş hilesi olarak görse de savaş bitme noktasına geldi. Çünkü İran içindeki protestolarda bir yandan büyümüştü. Derken İran savaşın sonlanmasını talep etti. Azerbaycan ise bunu kabul etti. İran, Azerbaycan'a 100 milyar dolar savaş tazminatı ödeyecekti. Savaş böylece son buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolarımız için kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek desteğinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.